Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle pastanelerden çok yüksek maliyete aldığınız bu enfes Alman pastalarını yapalım. İnanın evde yapınca hem çok ekonomik çok da bereketli oluyor bu pastalar. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. İlk önce pastamızın kremasını hazırlayalım. Bunun için bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta sarısı ve 3 su bardağı sütü alalım. Karıştırmaya başlayalım. Bir süre bu şekilde karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağa alabiliriz. Evet, bakın ocağa aldığımız kremamız koyulaşmaya başladı. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Eğer karıştırmazsak kremamız tencerenin dibine yapışabilir. Bu da çok kötü bir sonuç olur. Böyle bir şey olmasını istemeyiz tabii ki. Sürekli karıştıralım. Evet, koyulaşan kremamız bakın kaynamaya başladı. Ocağın altını kısalım ve 3-4 dakika bu şekilde kaynatalım. Evet, kremamız hazır. Artık ocaktan alabiliriz. Ocaktan aldığımız kremayı bir kasenin içerisine boşaltalım. İçerisine bir paket vanilya ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Ve bu şekilde ara ara karıştırarak kremamızı soğumaya bırakalım. Şimdi pastamızın hamurunu yoğurmaya geçelim. Bunun için uygun bir yoğurma kabının içerisine 5 yemek kaşığı toz şekeri alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı instant maya ilave edelim ve karıştıralım. Hamurumuzu yapmadan önce bir ön hazırlık yapıyoruz şu an arkadaşlar. Mayanın aktifleşmesi için. Bu karışımın üzerine 2 su bardağı ılık sütü ilave ettikten sonra bir çırpıcı ile karıştıralım. Ve 10 dakika mayanın aktifleşmesi için bu şekilde bekletelim. On dakikanın sonunda bakın maya gayet güzel aktifleşti. Karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ilave edebiliriz. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı oda ısısında beklettiğimiz tereyağı, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı tuz ilave edelim ve karıştıralım. Şimdi azar azar ununu ilave edelim ve elimizle yoğurmaya geçelim arkadaşlar. Ununu birden eklemeyelim. Böyle malzemeyi yedire yedire azar azar ilave edelim. Toplamda 6 su bardağı tepeleme un kullandım. Tabi sizlerin kullandığınız unun markası miktarında değişiklik gösterebilir. Yani ben 6 su bardağı kullandım ama sizler 5,5 ya da 6,5 su bardağı un da kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamını zaten birazdan sizler de göreceksiniz. Malzeme listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurumuz toparlandı. Bu arada hamuru yoğururken dikkatinizi çekiyordur muhtemelen. Ben hamur yoğurduğum kasenin kenarlarını sürekli temizlerim arkadaşlar. Kenarında hiç un kalıntısı kalsın istemem. Bakın bu şekilde hamurumuz hazır. Şimdi üzerini örtelim ve 2 katına çıkana kadar mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken biz tekrar kremamıza dönelim. Kremamız gayet güzel soğudu. Bakın hiç kabuk da bağlamadı sürekli karıştırdığımız için. Şimdi içerisine 1 paket toz krem şanti ilave edelim. Ve krem şantinin uçmaması için öncelikle elimizdeki çırpıcıyla bu şekilde karıştıralım. Ve daha sonra çırpıcıyı çıkaralım ve mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar kremamızı çırpalım.
Kremamızın kıvamı harika oldu arkadaşlar. Bakın şimdi sizlerle de paylaşacağım. Bu kremayı dilediğiniz pastada kullanabilirsiniz. Bakar mısınız? Şimdi üzerini bir poşetle kapatalım ve bir kenara alalım ve hamurumuza dönelim. Evet, Alman pastamızın hamuru gayet güzel kabardı. Bakın şimdi sizler de göreceksiniz. Evet, puf puf. Şimdi hamuru dıştan içe doğru elimizle toparlayalım. Hamurdan küçük mandalina boyutunda parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım arkadaşlar. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizelim. Bakın bu şekilde. Bu ölçülerle hazırladığım hamurdan toplam 20 adet Alman pastası çıktı arkadaşlar. Evet, hamur bitene kadar aynı işleme devam edelim. Şimdi tepsi mayası için hamurların üzerine örtelim ve 20-25 dakika bu şekilde bekletelim. Evet, hamurlar bakın 2 katına çıktı. Gayet güzel kabardılar. Daha önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayar fırına alalım ve alt üst kızarana kadar pişirelim. Bakın fırında hala kabarmaya devam ediyorlar. Gerçekten bu görüntü bile insanı çok mutlu ediyor. Evet, tabiri yerindeyse Alman pastalarımız nar gibi kızardı arkadaşlar. Şimdi üzerine yine örtelim ve bir 10 dakika bekletelim. 10 dakikanın sonunda şimdi sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakın altı üstü nar gibi kızardı. Yumuşacık pamuk gibi Alman pastalarımız hazır. Şimdi pastalarımızı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim. İçin dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın gayet güzel kabardığı için çok güzel piştiler. Bütün hamurları aynı şekilde ortadan ikiye keselim. Şimdi pastaların üzerinde kullanacağımız çikolataları bu şekilde benmari usulü eritelim arkadaşlar. 160 gram sütlü çikolata kullandım. Üzerine 2 tatlı kaşığı sıvı yağ aldıktan sonra bu şekilde ocağa aldım. Alttaki su kaynadıkça çikolatalar eriyecektir. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz yarı yarıya sütlü ve bitter çikolata kullanabilirsiniz. Bakın kıvamı harika oldu. Şimdi pastalarımızı krema ile buluşturmaya geldi sıra. Benim en sevdiğim kısım burası. Bir kaşık yardımıyla ya da bir sıkma torbasıyla bu şekilde kremaları pastaların arasında doldurabilirsiniz. Bugün Alman pastalarını iki şekilde hazırladım arkadaşlar. Bir kısmının üzerine çikolatayla kapladım. Bir kısmını da sadece pudra şekeri serpiştirerek hazırladım. Her ikisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın ikisi de çok lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları benim ve kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Videomu izledikten sonra altında paylaş butonuna basarak dilediğiniz kişilerle videomu paylaşabilirsiniz. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış olurum. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Yine Yasemin'in Mutfağı. Oradan da günlük paylaşımlar yapıyorum. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, çikolata kaplı Alman pastalarımız hazır. Üzerlerini ben fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Evet, az önce bahsettiğim gibi bir kısmını da bu şekilde sadece pudra şekeri serpiştirerek hazırladım.
Bana sorarsanız benim tercihim pudra şekerli olandan yana. Çok beğendim çünkü bu şekilde lezzetini. Ama çocukların tercihi her zamanki gibi çikolatalı olan. Beni şaşırtmadılar yine. Evet, pastaları hazırladıktan sonra en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirelim. Ya da vaktiniz varsa aslında bir gün öncesinden yaparsanız inanın ertesi güne çok daha lezzetli oluyor. Evet, pastalarımız hazır. Tek kelimeyle muhteşem oldu arkadaşlar. Pastanelerden severek alıp tükettiğiniz bu enfes pastaları evde yapmak aslında hiç de zor değil. Videomu sonuna kadar hiç atlamadan izlediyseniz eğer bu pastaları sizler de evde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem ekonomik hem de çok bereketli oluyor bu şekilde evde yaptığınız pastalar. Videomu beğendiyseniz küçücük de olsa bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerle yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.